Burası sadece fuhuşun ve gece hayatının döndüğü yer değil. 3 küsür euroya bir tanecik su alıyorsunuz. Yaban ellerde. Bak adaletin güzelliğine bak. Gidiş dönüş bilet aldım 6 euroya. Bu videoyu ailelerinizle, çocuklarınızla izlemeyin. Kentin nüfusu 1 milyon. Söylenenlere göre 1,5 milyona yakın bisiklet varmış. Sabah neyi düşündüm biliyor musun? İnsanoğlu o kadar nankör ki. Benim Amsterdam'ı gezmeyi en sevdiğim yerlerden birisi bu mahalle. Karpuzun küçücük bak tanesi 5 euro. Size gösteremediğim öyle detaylar var ki burası şu gördüğünüz bütün perdeli yerler. İşte bu kadar zorlu bir bataklık coğrafyasında yaşayan bu insanlar günümüzde kişi başı 60.000 dolara yakın gelir yaparak ülkelerini kalkındırmayı başarmışlar. Çok güzel korumuşlar ama evleri falan ya. Baksanız ya. Bu insanlar da gönüllü olarak çöpleri topluyorlar. Helal olsun bak. Ülke nüfusunun %25'i sular altında. 100.000'den fazla böyle tekneyi, yüzen evi hayata geçirmişler. Peki Hollanda bunu nasıl başardı? Sizlere iyi seyirler. Bana da keyifli bir Amsterdam gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, soğuk bir Amsterdam gününden herkese merhabalar. Ben Deniz Pehlivan ve şu anda vücudumu yine bıçak gibi kesiyor rüzgar. Buralar her zaman çok soğuk olur yazları hariç ve bu benim 8. gelişim. İtalya'dan başlayan Avrupa turu yolculuğumda sırasıyla İsviçre, Fransa, Belçika ve Hollanda yaptık. Buradan sonra da Almanya ile devam edeceğiz. Hollanda'ya bu benim böyle ilk Interrail yaptığım zamanlar vardı, 2010'larda falan. Daha böyle çocuğuz. Üniversite yeni bitmiş, sırtta çanta, tren garlarında yattığımız duraklardan bir tanesi de Amsterdam'dı. Akabinde birçok kez de Amsterdam'a geldim. Blogda yazılarını yazdım ve oldukça da hem bu kenti hem de bu ülkeyi biliyorum. Ne yaparsın peki buralarda dersen, hani baştan söyler misin, över misin, yerer misin Amsterdam'ı? Yani hayatta bir kez görülebilir ama Amsterdam için ölmem. Çok fazla beğendiğim bir yer değil. Çok turistik bir yer, az sonra göstereceğim. Şu an biraz şehrin dışında kalıyorum. İyi bir otelde kalmak için güzel bir konumda. Şehrin biraz dışına çıktığınızda burada iyi otellerde kalabiliyorsunuz. Çünkü diğer türlü merkezde, o merkezi bölge olarak geçen işte Red Light District taraflarında kalırsanız rezalet otellere dünya paralar ödersiniz. Videonun girişini yapmış olayım böyle bir uyarıyla. Amsterdam öyle çok büyük bir yer olmadığı için 1-2 günde çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. İşte bugün Amsterdam'a 7. 8. kez gelmiş bir dünya turunu yapar arkadaşınız olarak sizlere Amsterdam'a neler yapılır, Hollanda ekonomisi nasıldır, kolonyal dönemi nasıl yönettiler ve bu kanallar ve bu kent onlar için neden önemli? Yine her ülkede yaptığım gibi Kore'sinden, Japonya'sından, Tayland'ından, Latin Amerika'sından her yerde gösterdiğim gibi burada da göstereceğim. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da keyifli bir Amsterdam gezisi olsun. Şimdi ben bir 20 dakikalık tren yolculuğuyla merkeze ulaşacağım. Amsterdam'a geldiğinizde birçok müze, önemli yerler, sanat galerileri vesaire ulaşım konusunda Amsterdam kartları var. Böyle alıyorsun günlük, 2 günlük, 3 günlük bir kere parayı ödedikten sonra hepsini kullanabiliyorsun. Ama ben bunların hepsine zaten zamanında gittiğim için teker teker bu müzeyi göstereceğim, şunu yapacağım demeyeceğim size. Ama videoda bunun bilgilerini vereceğim. Yine Amsterdam'a geldiğinizde hap bilgiler ve gezi rehberi konseptinde bir içerik olacak. Ha geldiniz, daha önce hiç Amsterdam'ı görmediniz, kesinlikle Amsterdam kart alırsanız çok rahat edersiniz. Biraz pahalıdır. Sürekli fiyatları değişiyor. İnternetten bakarsanız ama birçok müzeyi de görmenizi öneriyorum. Çünkü burada güzel müzeler de var. Burası sadece fuhuşun ve gece hayatının döndüğü yer değil. Dünyada en çok uyuşturucunun tüketildiği ülkelerden, hafif uyuşturucunun tüketildiği ülkelerden birisi olarak biliniyor Hollanda. Bunun da özel bölgesi aslında temelinde Amsterdam'da başlıyor. Ama o kadar turistik oluyor ki bir süre sonra adamlar ülkeden daha çok nam yapıyorlar. Amsterdam Hollanda'dan daha çok biliniyor. Günümüzde de Avrupa'da özellikle birçok ülkede sanırım gördüğümü söylüyorum. Düşük uyuşturucuları serbest bırakmışlar. Marihuana gibi bunlardan işte. Aynısını keza Tayland'da yapmıştı. Ve yine söylüyorum videonun başında asla ne alkol, ne sigara, ne de uyuşturucunun hafifi ağırını kullanmanızı dahi asla önermiyorum. Hatta buna da oldukça karşıyım. Böyle de bir girişimizi yapalım. Şimdi bunu niye söyledim? Her yerde bunu göreceksiniz çünkü bu videonun içerisinde.
Bu ülkenin de gerçekleri bu ve buna alışmış artık turizmde. Çok güzel tren istasyonları var. Ülkenin dört bir yanına trenlerle ulaşabiliyorsunuz. Bu da beni şimdi merkeze götürecek tren istasyonlarından bir tanesi. Şuraya bak ya, Almanların, Hollandalıların bu tren ağları ve istasyonlarının temizliğine hayranım. Şu makinelerden biletimizi alacağız. Benim gideceğim durağın ismi şu. Weesperplein diye geçiyor. Şansımızı deneyelim. Daha önceden hiç böyle almamıştım. Bu ülkede hep Interrail biletiyle gezmiştim. Bu arada Interrail yazılarımı da okuyun. Bir bilet alıyorsunuz. Ya o ülkede ya da bütün Avrupa Birliği'nde gezebiliyorsunuz tek bir bilette. Şahanedir. Özellikle gençlere de şiddetle öneririm. Çocuğunuza şöyle bir okul hediyesi ya da mezuniyet hediyesi vermek isterseniz verebileceğiniz de en güzel hediyelerdendir. Evet. İngilizcemizi açalım. One way. Tamam, ben hata yaptım. O şehirler arası trenmiş. Şuradan alabiliyormuşum bak. GBB Service Tickets diyor. Siz merkezde kalırsanız 200-300 lira otele verirseniz bunlarla uğraşmazsınız. Bak baştan söyleyeyim. Zaten her yere yürüme mesafesinde ya da bisikletle gidebiliyorsunuz. Böyle bir yer. Bak bak, adaletin güzelliğine bak. Gidiş dönüş bilet aldım 6 euroya. Diyor ki gidiş dönüş aldım, yani insan şeyi sorar. Akşam 11.59'a kadar mı geçerli? İşte şu belli bir süresi var mı? 1 yıl geçerliymiş dönüşte. 1 yıl. Bu ülkelerde şu verdiğiniz paranın geri dönüş olayını çok severim. Bu konuda iyidir. Şimdi şuradan yukarıya çıkacağım. Şu Google Maps'in en çok sevdiğim yanı, dakikası dakikasına, istasyon istasyon her şeyi o kadar canlı alabiliyor ki. Bak buradakiyle de kontrol ettim, birebir aynı. Japonya'da bile bu çatır çatır çalışıyordu. Vallahi artık gezmek çok basit. Gayet tertemiz, pırıl pırıl bir istasyon. Trenimi bekliyorum. Bu Central Station dediği direkt Amsterdam'daki merkez istasyonuna götürüyor sizi. Oradan her yere dağılabiliyorsunuz ama ben tam merkeze inmeyeceğim. Biraz yukarıda ineceğim. Çünkü sizi parklar bölgesine götürmek istiyorum önce. Bildiğim birkaç yer de var. Oraları dolaşırız. Geldik. Çok hızlı bir şekilde gelebiliyorsun. 15 dakikada buraya ulaştım. Hani merkezdeki otelleri niye söyledim biliyor musunuz? 150-200 eurodan aşağı oteller yok ve çoğu da kötü. Ama böyle 15 dakika mesafede hem iyi bir otelde kalabiliyorsun hem de ulaşım oldukça rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Ben bunların hepsini videoların ortasında size açıklama kısmına yönlendirerek zaten planlayacağım. Blogda yaptığım şeyin aynısını YouTube'da yapıyorum şu an. Yani size aslında gezi rehberi çıkartacağım. Ama video olarak. Kuzeye geldikçe her şey şıklaşmaya başlar. Bunun Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Hollanda'da hepsinde görürsünüz. Aşağıya da indikçe birazcık pasaklaşır. Birazcık daha rahatlaşır. Vurdum duymazlık başlar. İşte onun örneğini şuradaki metro tasarımında bile görebiliyorsunuz. Pırıl pırıl. Akşama kadar bu biletimle bir de dönüşümü yapacağım. Mis gibi oldu böyle. Çıkalım. Bir artık gün yüzü görelim. İşte bu coğrafyanın havası bu arkadaşlar. Gri. İngiltere'de anlatmıştım size. Nereye gitseniz böyle gri hava karşılıyor. Yani yazın birazcık daha açar pek tabii ki. Ama hele kışlar hem çok uzun hem de çok soğuk oluyor. Ben şu anda bile donuyorum. Ve bisikletler başladı. Kentin nüfusu 1 milyon. Söylenenlere göre 1,5 milyona yakın bisiklet varmış. Öyle ki bu bisiklet otoparklarını kentin her yerinde size göstereceğim. O kadar güzel, bizim oralar gibi kokan bir kafe buldum ki çıktığımda bak Bakeley's diye yazıyor. Bakeley's mi neyse. Şurada da var. Burada kahvaltı yapacağım. Resmen var ya, çocukluğum kokuyor ya. O kadar güzel ekmek ve pizza kokuyor ki. Poğaçaya benzeyen şeyler, bagetler, şurada tatlılar. Şurada çörekler var. İleride muffinler vardı. Şurada pizzalar vardı geride. Çok böyle övmem bir kafeyi. Ama koku beni böyle resmen sokaktan çekti. Bak burada da çok güzel sandviçler var. Hayatta aç kalmazsın. Çok beğendim burayı. Bak fırın gibi zaten. Şöyle bir tane somonlu sandviç söyledim. Bir tane de kahve. Şu ikisine 9,5 euro verdim. Daha yani otelden çıktım buraya geldim. Bir şey yedim 15 euro gitti. Buralar öyle. Ama çok güzel görünüyor. Buralarda kahvaltı böyle. Şahane bir kahvaltı yaptım. Çok iyiydi. Yani bizim damak tadımıza falan birebir aynısı. Aklınızda bulunsun. Şimdi hafiften de biraz yağmur yağmış. Yağmurdan sonraki o toprak kokusunu alarak
artık kanallar bölgesine giriş yapabiliriz. İşte bak, burayı böyle gördüğümde mutlu oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz yer Amstel Nehri ve şahane Amsterdam evleri var karşıda. Bu kısmı çok seviyorum. Yani burada böyle hava güneşliyse kanallar boyunca al şöyle bisikletini, tekne turu yap, böyle bölgeyi bir keşfet. Farklı bir yer. Yani birçok yerde muadilini göremeyeceğiniz güzellikte. Ama videonun da başında dediğim gibi ölüp bitmiyorsunuz burası için. Daha çok burası kafa dinlemelik, sokaklarında kaybolmalık bir yer diye düşünüyorum ben. Turizmi çıkarırsanız, kalabalık dönemler hariç. Şimdi şu köprüden merkeze doğru yürümeye devam edeceğim. Bizi bundan sonra hep şu şekilde Amsterdam evleri karşılayacak. 165 tane kanal var. Kentin içerisinde böyle parmak gibi geçen. Ve bunların hepsi ülkenin batısından akıp gidiyor. Ve bununla beraber bütün kentin içerisinde de bu köprülerle bağlamışlar. Burası aslında deniz seviyesinin altında bir ülke. Öyle ki en yüksek dağı 300 metre. Ve ileriden hep diyorlar ya, buzullar eridikçe bir Maldivler sular altında kalacak, bir de Hollanda diyorlar ya, işte o kara parçasının üstündeyiz şu anda. Öyle ki deniz taşmasın diye duvarlar dahi inşa ediyorlar ve ülkenin batısında Atlantik Okyanusu bulunuyor. İşte bu kadar zorlu bir bataklık coğrafyasında yaşayan bu insanlar günümüzde kişi başı 60.000 dolara yakın gelir yaparak ülkelerini kalkındırmayı başarmışlar. Hatırlarsınız, özellikle televizyonlarda çok görürsünüz. İşte Hollanda laleleri, Hollanda tarımı, Hollanda işte köksüz bilmem neysiz tarıma geçti gibi şeyleri. Bu kadar zor bir coğrafyayı çok iyi kullanmayı başarmışlar. Pek tabii ki bunun temellerinde 16. ve 17. yüzyılda yapmış oldukları kolonyal dönemdeki dünyaya açılıp, hatta şu an haritaya bile baksanız özellikle Atlantik'te falan böyle bunların kolonyal dönemler hala yönettikleri ülkeler var. Onları görürsünüz. O dönemlerin zenginliğini de buralara getirerek aslında kalkınıyorlar. Birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi muadilleri Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya, bunların hepsi zaten temelinde bu kolonyal faaliyetlerle ilk başta zenginleşmiş ülkeler. Ama günümüzde yaptıkları en doğru şey turizm falan değil. Tamamen yazılım, teknoloji. Mesela dünyanın en büyük otel arama motoru Hollanda menşeli Booking.com, biliyor muydunuz bunu? Küçücük ülkeden çıkmıştır. Bak, şehrin özetini tek bir karede görebilirsiniz. Bisikletler, tramvaylar, motorlar, tabi arabalar da var ama çok az. Amsterdam'ın tek bir karede özeti. Bak bak, geçti, gördünüz mü? Şu bebek arabası, bisikletin önüne koyuyorlar. Bebeklerini de içine yerleştiriyorlar. Hatta bak, bir tane daha var. Bunlar kışın böyle çocukların, Danimarka'da diye biliyorum, dışarıya bırakırlar bağışıklıkları alışsın diye. Soğukta kapının önünde 20 dakika 30 dakika çocuk buz gibi havada bebek arabasının içinde bekler. Çok güzel ama şu bisikletleri. Buranın artık kültürü olmuş bu. Herkesin bir bisikleti var. Gayet sıradan. Burada başbakan, cumhurbaşkanı ya da işte milletvekilleri bile bisikletle yeri geliyor işe gidiyor. Bak, şurada bir tane bina var. Heineken'in, görüyor musunuz? Burası bir müzesi. Heineken'in çok böyle biraların nasıl yapıldığını gösterdikleri bir işleme süreci var. Bir müze gibi yapmışlar. Parasını ödüyorsunuz. İçeride de size en son bira falan da veriyorlar. İçiyorsunuz. Daha önceden geldim, gördüm. Merakınız varsa bir bakarsınız ama bence çok da etkileyici bir şey değil bu. Buna şimdi yanından gidip müzeler bölgesine doğru yürüyorum. Hava buz. Yani bu insanlar kışın burada nasıl yaşıyorlar ve şu bisikletlerle ulaşımı nasıl sağlıyorlar bu soğuk, zorlu koşullara rağmen, helal olsun. Buralarda yaşamak mevsim anlamında bence hiç kolay değil abi. Ben hala İtalyacı, İspanyacıyım. Museum Play'nin olduğu yere geldim. Müzeler bölgesi ve aynı zamanda şahane de bir park var yakınında. Gelmişken ilk buraları görmek istedim. Sonra o Red Light'a doğru gideriz. Videonun sonuna doğru, çünkü orası akşamları güzel oluyor. Işıklandırmalar, kalabalık derken daha keyifli olur. Girdik bakalım. Şimdi o Rijksmuseum'a ben daha önceden de girdim. Bu Hollanda'nın zengin dönemlerini gösteren tablolar var ama gerçekten devasa tablolar ve oldukça da zengin bir müze burası. Bunun da hemen ilerisinde Van Gogh Müzesi var. Onda da Van Gogh'un eserlerini görebiliyorsunuz. Çok güzeldir bu iki müzede, ikisi de ücretli. Ama dediğim Amsterdam kartı alırsanız PES olarak birçoğuna girebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ben buradan yürüyerek yoluma devam edeceğim.
Vücudumu var ya rüzgar paramparça etti. Kesti bildiğin. Bu şehri şimdi daha iyi anlıyorum ya. 1 milyon kişi yaşıyor. İstanbul'un 20'de biri. Şu bisiklet yolu olmasa kımıldayamazsın. Anca böyle çözmüşler. Düzde bir yer olduğu için. Yoksa imkansız. Ona rağmen bisiklet trafiği oluyor. Az sonra merkeze gittiğimizde göreceksiniz ne demek istediğimi. Bak şimdi bu kapının arkasından girdiğimizde size çok güzel bir yer göstereceğim. Burası Vondel Park. Şehrin en büyük parkı. 470 bin metrekare, 47 hektarlık bir alana kurulmuş. 1860'larda yapmış adamlar bunu ve kentin tam ortasında bulunuyor. Düşünsenize, o kadar büyük bir yer ki böyle haritadan baktığınızda resmen Amsterdam'ın merkezinin yarısı kadar yeri kaplıyor. Ve burayı korumuşlar. İnsanlar kentte bile olsalar nefes almak için buraya gelsinler, piknik yapsınlar, dinlensinler, bisikletlere binip aileleriyle şehirde de olsalar yaşamanın keyfini çıkarsın demişler. Şuraya bak, buraya Amsterdam demeye 1000 şahit ister. Kentin ortasında, parkın içinde, gölde ördekler yüzüyor. İnsanlar şuralarda oturup dinleniyorlar. Bir yandan bir dünya insan yürüyüşünü, sporunu yapıyor. Güzel bir kentte yaşamak böyle bir şey olmalı. Burası çok güzeldir. Arkadaşlar inanın gez gez bitmez yani. Ben daha küçücük bir parçasını gezdim. Zaten burada insanlar hafta sonları gelip piknik yapıp etkinliklere katılıp kafa dinleyip böyle bildiğin uzun zaman geçiriyor kentin ortasında. Ben hani size küçük bir kısmını gösterdim. Böyle kentlerde böyle yerler de var. Görün diye. Buradan yavaştan çıkacağım. Bak sesim bile gitti, görüyor musun? Biz Fethiye'li adamız. Bize bu soğuklar ters. Hemen şeyimiz bozuluyor, dengemiz. Bir yerde bir sıcak bir şey içmek istiyorum. Yani buraya kışın gelmeyin. Buranın dönemi Nisan'la Ekim arası. Daha çok aklınızda bulunsun. Bir de bunların Nisan'da çok büyük bir Kings bilmem ne, Kral bilmem ne festival gibi bir şey oluyor. O zaman da çok kalabalık oluyor. Böyle bildiğin kanallarda partiliyorlar. Bunların da hepsinin notlarınızı alın gelmeden önce. Hadi gidip sıcak bir şey içelim. Ayak parmağımdan saçıma kadar dondum. Bak şurada Vondel Park'ın kapısından çıktıktan sonra karşıya geçtiğinizde sizi yine bir köprü karşılıyor ve kanalların asıl başladığı artık merkezi noktaya buradan ulaşabiliyorsunuz. Size sabah söylediğim o tekne turlarıyla da böyle kanal turu yapabiliyorsun Amsterdam'da. Bunu bak öneririm. Bu bayağı keyifli oluyor. Aklınızda bulunsun. Buralar böyle birazcık daha tam merkezin dışında kalabiliyor hala. Tam merkezinde değiliz. O red light taraflarına daha var. Burada restoranlar, uygun hosteller, birazcık daha düşük bütçeli otellerin olduğu mahalle olarak biliniyor. Ve gece kulüpleri ve barlar da çok. Hatta Paradiso diye bir yer vardı. Burada bayağı ünlü bir yer. Orasının mesela en büyük gece kulüplerinden biri olarak biliniyor ve çoğu girişi ücretli oluyor. Cuma, cumartesi günleri falan buralar tıklım tıklım olur. Şu an çok sakin bir gündüzünü göstereyim dedim. Buradan böyle aşağıya doğru yürüyorum şimdi. Baksana, hiç kimse yok burada. Şimdi bir kafeye oturdum, ısınıyorum. Bu arada Hollanda'da, Amsterdam'da iki türlü kafeler var. Bir tanesi Mariana sattıkları, kekler sattıkları kafeler. Bir de böyle normal kafeler var. Aklınızda bulunsun. Birçok yere gittiğinizde kafe deyip girerseniz sizi içeride sürprizler karşılayabilir. Ben de böyle sıcak bir yer bulunca direkt hemen dinlenmek istedim. Bir yandan da Instagram bir hayalin peşinde hesabımda anlık orada paylaşımlar yapıyorum. Instagram'a da gelin takip edin. Hem Reels'lar hem gezi rehberlerini orada bulabilirsiniz. Buradan artık kahvemi içip ısınıp kaldığımız yerden Red Light'a doğru yürümeye başlayabiliriz. Bu gördüğünüz tramvay caddesi işte az önce gösterdiğim yukarı bölgeden o Vondel Park ve o müzelerin olduğu müzeler bölgesinden devam ettiğinizde isterseniz yürüyerek, isterseniz bu tramvayla aşağıdaki en ünlü meydanına ve Red Light District bölgesine ulaşıyorsunuz. Tabii hem Amsterdam hem Hollanda genel olarak pahalı bir kent. Burada kiralar çok yüksek olduğu için ne yaparsanız, ne alırsanız, neye dokunursanız dünya para ödüyorsunuz. Kişi başı gelir 4-5 bin euro gibi düşünebilirsiniz ama yani bunu çok az insan alıyor. Ve burada en pahalı şey de kiralar olduğu için özellikle merkezde yaşamak çok zor. Dünyada özellikle LGBT'nin ilk başladığı, destekçilerinin ilk olduğu ülke burası. Öyle ki yılın ilk pazartesi günü burada kutlamalar oluyor. Gittiğiniz birçok yerde LGBT bayrakları, gökkuşağına benzeyen bayraklar görebilirsiniz. Bunlar genelde eşcinsellerin kendi eğlendikleri alanları belirtmek için kullandıkları mekanlar. Bunu nereden biliyorum? Birkaç defa yanlışlıkla gittiğim için fark ediyorsunuz ve burada çok yaygın bu ve burada evlenebiliyorlar. Bu ülkenin de kültürü bu şekilde.
Hatta öyle ki cinsel yöneliminden dolayı baskı altında düşünülen insanların buraya iltica ettiği ve koruma programları var bununla ilgili. İlk başlatan ülkelerden bir tanesi. Bunu isterseniz internetten biraz araştırırsanız görebilirsiniz. Bununla beraber insan hakları ve hukuk konusunda da dünyadaki en iyi 10 ülkeden bir tanesi olarak biliniyor burası. Burası daha çok böyle alışveriş merkezleri, mağazalar, dükkanların olduğu bir bölge. Ama tabii artık her yerde her şey var. Yani ki Hollanda'ya gelip de alışveriş yapmazsanız, peynir falan almayacaksınız. Genel olarak pahalı bir yer çünkü. Şöyle gidiyorum, hatta peynir dükkanlarından birkaç tanesini size göstereyim. Özellikle Gouda peynirini ben çok severim. Onların da çıktığı yer, en büyük üreticisi zaten Hollanda. Bak şurada bir tane var mesela, girelim. Bunu çok iyi pazarlıyorlar. Özellikle böyle şarabın yanında falan içebileceğiniz peynirler konusunda çok iyiler. Ama böyle şu küçücük bir parçası 7 aylıkmış mesela, 20 euro yaklaşık olarak. Gerçi normal ya. Yarım kilo falan. Bak burada da tadabiliyorsun. Mesela şu acılıymış, bu trüf mantarlıymış, bu pestoluymuş, bu Bella Italia diye bir şeyliymiş. Birine bakalım. Çok yoğun. Bizim kahvaltılarda yediğimiz gibi değil, daha böyle bir şeyin yanında yemelik ama güzel. Şurada mesela 2 yıllık olanları var. Yine yarım kilo. Bu da 22 euroymuş. Yani kilosu genelde 30-40 euro civarında. Burada bir lale çarşısı gibi bir yer var yolun üstünde, görüyorsunuz. Bak böyle lalelerin tohumlarını falan da satıyorlar. Alabiliyorsunuz. Vakti zamanında ilk lalenin Osmanlı döneminden buralara getirildiği söyleniyor 16. yüzyılda ve günümüzde dünyanın en büyük lale üreticisi oluyor. Hatta neredeyse birçok kutlamalarında bu lalenin ulusal bitki olarak kullanıyorlar. Ve burası da o pazarlardan bir tanesi. Gelip burada alışveriş yapıp isterseniz bak şöyle koymuşlar mesela çantaların içerisine, tanesini 8,5 euroya alabiliyorsun. Bir bitki olarak gidip ekersiniz kendi tarlanıza, bahçenize, evinize isterseniz. Hollanda aynı zamanda bununla da ünlü bir ülke. Ve dikkatimi çekti, daha bir sürü bitkinin farklı yani tohumlarını bak koymuşlar, buradan alıp ekebiliyorsunuz. Hani belki bu konuda uzman birileri vardır. Fikir olması açısından da şöyle göstereyim ben ama şu soğana benziyor. İsimlerini bak tek tek yazıyor buralarda zaten. Hanginden isterseniz alabiliyorsunuz. Bunu bilen pek tabii ki birileri vardır içimizde. Ben bu konunun cahili olduğum için ancak bu kadar yorumluyorum. Burada böyle biraz dolaştım. Şimdi yürümeye devam ediyorum kanalların yanından. Burası bayağı ünlü bir pazar bu arada. Herkes gelip burada dolaşır. Turistik noktalardan da bir tanesidir Amsterdam'daki. Şuraya bakar mısınız ya? Tekneyi bisiklet otoparkına çevirmişler. Yer kalmadığı için. Sabah neyi düşündüm biliyor musun? İnsanoğlu o kadar nankör ki, kendimden bir örnek vereyim. Dünyanın istediğim yerine istediğim zaman gidebilirim. Maddi, manevi, zaman, her açıdan gücüm var. Ama bazen her şeyi o kadar doyuyorsun ve sıradanlaşıyor ki heyecanlanmıyorsun. Bunu niye söyledim? Sabah bir yazı okumuştum. İnsanoğlu niye hayatına ne arar diye. Ve bu binlerce yıldır insanın temel sorunu biliyor musun? Doyumsuzluk. Yani Ferrari'nin olsa helikopter istiyorsun. Helikopterin olsa ne bileyim uzay mekiği istiyorsun. Sonu yok. O yüzden şunu da öğrenmek lazım hayatta. Özellikle denge. Hani Japonya'da hep söylüyordum ya. O dengeyi kurup bir şeylerini canın çekecek şekilde yaşamak lazım. Ne çok gezmek, ne çok fakir olmak, ne çok zengin olmak, ne çok çalışmak, ne çok durmak. Bence bunların hepsini, dengesini sağlayan insanlar mutlu oluyor. Peki bu insanlar mutlu mu? Lan ne güzel bağladım ha. Mutlu. Dünyadaki en mutlu ilk 5 ülkeden bir tanesi Hollanda olarak biliniyor. Bir numarada da Finlandiya var. Kuzeydeki birçok kente nazaran da burası oldukça hareketli. Şimdi sizi buranın en hareketli yerine götüreceğim. Kalverstraat, Buzağı Sokağı demek. Bizdeki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. 2,5 kilometrelik bir cadde burası. En çok işte alışveriş yapılan en işlek caddesi burası olarak biliniyor ve buradan istasyonu, Amsterdam'daki merkezi istasyona kadar uzanıyor. Böyle şimdi sağlı sol dükkanlara baka baka yürüyelim. Aradınız bu arada, bütün markalar burada var. Özellikle hanımları ben tahmin edebiliyorum. İlla bir şey alacaklardır yani. Böyle kadınlar özellikle bazen izliyorum. Hipnotize edilmiş gibi bir şekilde çekiliyor. Erkekler de kapıda bekliyor gariplerim. Ellerinde çantalarla.
O yüzden alışveriş için buralara bir bakarsınız. Dünyanın en büyük patates üreticilerinden bir tanesi. Bir patates ülkesi. Fries and Burgers diye böyle bir sürü yerde patates kızartmasıyla burger satıyorlar. Ama bazı yerlerde sadece patates kızartması görebilirsiniz. Mesela burada insanlar sıraya girmiş. Hollanda patatesi yemek için bekliyorlar. Böyle alıyorsunuz kaplarda. 5 liraya 6 liraya. Bir sürü farklı türü de var bu arada. Yiyorsunuz. Çünkü yemekleri yok. Yani Hollanda mutfağında şunu yemeden diyeceğim, dönmeden diyeceğim bir şey yok. O yüzden onlar da ellerindeki en kıymetli şey olarak patatesi pazarlamışlar. Avrupa'da şöyle çok güzel şekerleme dükkanları oluyor. Bak onlardan birini göstereyim. Şu an şeker tadı yüzüme vurdu. Hani o jelibonlar, melibonlar, haribolar var ya. Böyle bunlardan alıyorsunuz, poşetlere doldurup farklı sonra gramını ölçüyorlar. Parasını ödüyorsunuz. Genelde 50-100 gramlık paketler halinde alınıyor ama çok güzel kokuyor ya. Bir de tasarımı çok tatlı. Böyle konsept mekanlar yapmışlar. Ben çok böyle şeyleri saçma sapan ama seviyorum. Kilosu 40 euroymuş. Şöyle bir parça alacağım. Yolda yiye dolaşırım. Eldiveninizi giyiyorsunuz. Böyle bunlardan birkaç tanesinden böyle alıp poşete atıyorsun. Çocuklar gibi şenlik. Millet Amsterdam'a başka şeyler yapmaya gelir. Ben jelibon alıyorum. Şöyle. Bu arada bunları yemenizi önermiyorum. Bakmayın ben hayatta pisliğe battığım için vücudum artık bağışıklık kazandı. Lan tatlıyı yiyince susadım. Bir tane su aldım. Tek bir su 3 euro 25 cent. 3 küsür euroya bir tanecik su alıyorsunuz. Yaban evlerde. Burası kentteki en ünlü meydanlardan bir tanesi. Amsterdam Kraliyet Sarayı'nın olduğu yerdeyim. Şurada Madame Tussauds Müzesi var her yerde olduğu gibi. Ve bunun hemen arka tarafı Red Light'ın başlangıcı. Ama şimdi oraya gitmek istemiyorum çünkü burada çok önemli bir müze daha var. Bir ev. Anne Frank'ın evi. Oraya doğru gitmek istiyorum. Göstereceğim ve bu arada bütün meydanlarda Filistin bayraklarını görebiliyorsunuz. İnsanlar daha çok böyle buranın insanlarına da benziyor. Oturmuşlar savaştan kareleri gösteriyorlar. Avrupa'da buna karşı çok büyük aslında bir tepki var. Ama siyasilerin baskısıyla medyada özellikle tam tersini gösteriyorlar arkadaşlar. Halk hiçbir şekilde böyle savaşı destekleyen bir taraf tutmuyor. Genel olarak söylüyorum bunu. Bu tamamen siyaset savaşına dönmüş benim gördüğüm. O yüzden ne yazık ki dünyanın her yerinde bu yürüyüşler yapılsa da olan hep masumlar oluyor. Bütün savaşların lanet olsun gerçekten. Olan hep gariban insanlar oluyor. Fillerin kavgasında çimenler ezilir. Yani binlerce yıldır hala aynı hikayeler. Bazı fotoğraflar gördüm, gözlerim doldu. Anne Frank'ın evine doğru yürüyorum. Şimdi orada Jordan diye bir bölge var. J-O-R-D-A-A-N şeklinde yazılıyor. Benim Amsterdam'da yakın ama en çok beğendiğim yerlerden bir tanesine geçeceğim oradan. Birazcık daha az turistik, daha yerel hayatın olduğu, daha insanların gündelik yaşamını da görebiliyorsun. Anne Frank'ın evine de giderken yağmuru artık beraberimizde götürmeye başladık. Yağıyor. Şimdi Anne Frank neden önemli? 1940 ve 42'de Yahudiler Allah geldi. Dur anlatacağım. Nazi Almanya'sında kaçmaya çalışan bir Yahudi ailenin çocuğu. 40 ve 42'de buraya gelip sığınıyorlar. Çok yağıyor ya. Şöyle bir dolmuş durağına attım. Burada hiçbir yerde bilet alacağınız ya da tramvaya binerken direkt biletinizi okuttuğunuz yerler var. Kimse sizi kontrol etmiyor. Ama eğer bilet almazsanız ve yakalanırsanız birkaç yüz euro ceza ödemeye de hazır olun. Baştan uyarmış olayım. Yağmur değilsin, yürümeye devam edeceğim. Evet, yağmur bir yağıp bir duruyor. Şimdi Hitler Nazi Almanya'sından kaçan bir aile, Anne Frank'ın ailesi ve Hollanda'ya sığınıyorlar. Sonra Hitler burayı da ele geçirince 2 sene boyunca bir evde saklanıyorlar. Bu süreçte kız çocuğu da 6 yaşında her gününü günlük olarak notlarına yazıyor. Ve akabinde yine 2 yıl sonunda ne yazık ki yakalanıyorlar ve toplama kamplarına götürülüyor. Ve sadece o gruptan 8 kişi ayakta kalıyor ve onlardan bir tanesi de bu çocuk değil. Bundan sonra o evi babası geri döndüğünde notlarını bir yerde gizlenmiş şekildeyken bulup müzeleştiriyorlar. Günümüzde de insanlar Anne Frank'in evine gelip çocuğun o dönemde yazdığı notları okuyorlar ve birazcık müze olmasının yanında bir anıların sunulduğu ve o dönemin izlerini taşıyan detayların gösterildiği bir müze orası. Çok da güzel bir mahallededir. Oraya doğru yürüyorum şu anda.
Çok güzel korumuşlar ama evleri falan ya. Baksanız ya. Buradaki evlerin tuğla desenleri mesela İngiltere'deki o kızıldır ya, hepsi aynı standarttadır. Burada öyle değil bak. Açık gri var, koyu gri var, kahverengi var, sarı var, turuncu var. Bir harmoni içerisinde. Ama binaların hepsinin ön yüze bakanlarının penceresinden tutun da kat sayısına, tasarımına kadar bir uyum içerisinde korumayı başarmışlar. Ve fark ettiniz mi? Az önceki kalabalık bir anda kayboldu. Oralar dediğim gibi çok daha kalabalık yerlerde. Burası biraz daha sakin. Daha kafa dinleyip yine kanalların da olduğu güzel bir muhittir. Yağmurdan sonra da çok güzel bir toprak kokusu sardı etrafı. Ve kanaldan geçen güzel bir Amsterdam kanal turu yapan tekneyi görüyorsunuz. Böyle bir yer. Bak bu insanlar da gönüllü olarak çöpleri topluyorlar. Ellerinde selelerle. Onunla bak yakalamaya çalışıyor. Helal olsun bak. Tertemiz bir şekilde kendi tabiatlarını ve kentlerini ayakta tutuyorlar. Darısı bizdeki vandalların başına. Bu sene var ya, Türkiye'de bir yer paylaşamadım utancımdan görülmesin diye. Her yer çöp, sigara, cam şişesi kırığı. İnşallah devlet, bununla ilgili hükümet bir aksiyon alır da bunu yapanlara şöyle ibret alemlik cezalar verir. Böylece biz de değişiriz. Darısı başımıza diyorum. O kadar sinirlerim bozuldu. Bunu Instagram'da kaç kere de paylaştım. Çünkü şu an bizim vatanımıza yapılan bence en büyük ihanetlerden bir tanesi çevremizi rezil hale getirmek. Şuradaki kalabalıktan da anlayacağınız üzere işte herkes buraya bu evi görmeye geliyor. 263 numaralı ev. Anne Frank Hughes. Bak burada çok güzel tekneler var. Bu teknelerle tabii ki bu havada yapılmaz. Kanal turu yapıyorsunuz 1 saat ve bu 22.95'miş. 6 üstü kapalı olanlar da 19.95. Böyle iki alternatif var. Biniyorsunuz, sizi bu kanalların etrafından dolaştırıp geri getiriyorlar. Aklınızda bulunsun. Güzeldir yani, ama dediğim gibi kötü bir havadaysa o kapalıyla yapın. Güzel bir havadaysa şu üstü açıkta yapılabilir. Bak size çok ilginç bir şey daha anlatayım. Ülke nüfusunun %25'i sular altında aslında demiştim ya. Öyle ki gitmişler bu sular altında kaldıkları için, yaşam alanı yaratmak için 100.000'den fazla böyle tekneyi, yüzen evi hayata geçirmişler. Bunların kimisi otel, kimisi de ülkenin dört bir yanında görebileceğiniz şekilde yüzen bildiğiniz ev. Bunun içinde yaşıyorlar. Hatta ben size bunların böyle çok iyileri de var. Otel gibi kullanılanları açıklamaya koyacağım. Hatta bununla beraber bu rotanın özetini de açıklamaya yazacağım. Hangi merkezi yerlerde kalabilirsiniz? Birazcık daha dışarıdaki bölgelerden hangilerini öneririm? Otellerin listesine kadar bırakacağım. Oradan bakın. Çünkü burada böyle yapabileceğiniz ilginç konaklama alternatifleri de var. Orada açıklama kısmına baktığınızda kafanızda zaten bayağı bir Amsterdam planı yaparsınız. O Jordan bölgesine geldikçe çok daha... Görüyor musunuz abi sakinliği? O az önceki kalabalık gitti. Her şey daha düzgün görünüyor. Daha az turist görüyorsunuz. Çok daha tatlı mekanlar var. Buraları çok seviyorum. Benim Amsterdam'da gezmeyi en sevdiğim yerlerden birisi bu mahalle. Buradaki arka mahalleye doğru yürüdükçe bakın mimari de değişti. Daha farklı tarzda evler de görebiliyorsunuz. Kanalların kenarındaki formda değil de birazcık daha farklısı. Hani onu nasıl söylerim bilmiyorum. Daha mahalle havası da oluştu buralarda. Böyle hafiften yağmur yağıyor şimdi. Buraya gelirseniz abi kesinlikle her daim yağmurluğunuz olsun yanınızda. Çünkü buralarda bir anda yağmur yağabiliyor. Ben bu coğrafyanın mevsimine hiçbir zaman güvenemedim. Aklınızda bulunsun. Yağmur dindi. Artık rahat rahat gezebiliriz. Bakın ışık ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? Bunu söylüyorum. O karanlık ve kasvette gezmek hiç keyifli olmuyor ve donuyorsunuz sürekli. Gözünü sevdiğimin güneşi. Tamam, şu ana kadar sizi Amsterdam'a gezdirdim. En azından ülke hakkında kabaca biraz fikirleriniz oldu. Peki Hollanda bunu nasıl başardı? Yani bir anda mı zengin oldu? Hayır. Toprak zenginliği mi var? Hayır. Neyi nerede doğru yaptılar? Ya da görece doğru da diyebilirsiniz. Hadi gelin anlatayım. Burada iki tane çok önemli liman var. Rotterdam ve Amsterdam. İki liman özellikle Kuzey Avrupa'yı dünyaya açan, Atlantik üzerinden dünyanın dört bir yanına açılabildikleri limanlar. Ve burada kullandıkları en doğru şey de 16. ve 17. yüzyılda işte bu limanları kullanarak dünyaya açılıyorlar. İki tane çok önemli şirketleri var. Doğu Hindistan şirketi ve Batı Hindistan şirketi diye. Bu iki şirket sayesinde Afrika, Asya, Latin Amerika'ya açılıp ticareti başlatıyorlar. Hatta bu döneme de Hollanda altın çağı deniyor.
Bu süreçte o kadar zengin oluyorlar ki 17. yüzyıldaki ilk menkul kıymetler borsası burada kuruluyor. Hatta bankacılık sistemini de burada çıkartıyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla hisse senetleri, tahvil gibi kavramlar da yine buradaki ticaretten dolayı ilk dünyada duyulmaya başlanıyor ve ilk kurulduğu yer olarak biliniyor. Para geldi, bankacılık sistemi de var. Sonra ne yapıyorlar? Akabinde 18, 19 ve 20. yüzyılda tarım ve hayvancılığa odaklanıyorlar. Bütün bataklıkları kurutup tarımı elverişli hale getiriyorlar. O dönemin en büyük meralarını, en büyük hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerini bu bataklıklarda üretiyorlar. Çünkü artık paraları başlıyor. Paranın olduğu yerde ne başlar akabinde? Güvenlik. Hukuk sisteminin ve güvenlik sisteminin tamamen sağlanacağını söylüyorlar ve hem ana Avrupa kıtasından hem de dünyanın dört bir yanından yatırımcıları çekiyorlar. Çünkü güvenliğin olduğu yerde, hukukun olduğu, adaletin olduğu yerde para olur. Parayı da yatırımcılar çok sever, oraya yatırım yaparlar. İşte o bankacılık sistemine ve devletin kurduğu sisteme güvenen yatırımcılar dünyanın dört bir yanından buraya para yağdırıyorlar. Yani bunu ben size İtalya'dan beri anlatıyorum. Önce Rönesans'ta, sonra Fransa'daki Fransız devrimiyle derken buradaki insanlar aslında bir kaos içerisinde birbirlerini katletmişler yıllarca. Aslında neredeyse birbirine yakın köklerden gelen, köylerden, mahallelerden gelen bu insanlar kendi aralarındaki uyuşmazlıklardan dolayı sınırlar yaratmışlar ve ülkeler oluşmuş. Ama sonra demişler ki 20. yüzyılda ya biz ne yapıyoruz kardeşim? Biz niye birbirimizi öldürüyoruz? Gelin büyük pastayı beraber yiyelim. Zaten o kolonyal dönemde 19. yüzyılda Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin hepsi zaten kolonyal dönem yarışına giriyorlar. Savaşların temeli de burada çıkıyor. Ama 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndaki temellere de baktığınızda yine aynı şey olsa da topraklarını bir şekilde paylaşamamak, yetmemesi, sürekli daha zengin olma isteği başlıyor. Sonra da diyorlar ki biz artık anlaşalım. Bundan sonraki amacımız insan gibi yaşamak olsun diyorlar. Bu gördüğünüz büyük çoğunluktaki kentlerin hepsini son 50 yılda çok iyi bir şekilde koruyabiliyorlar. Ve günümüze kadar gelmesinin bu ülkelerin en temel yaratmış oldukları düzen ve sistem hukuk ve adalet sistemi. Dünyadaki en iyi hukuk sistemlerinden bir tanesi olarak kabul görmüştür Hollanda'daki insan hakları konusundaki bu düzen. Buradaki Lahey kentinde de zaten uluslararası mahkemeler, insan hakları mahkemeleri gibi önemli yerler yer alır. Hollanda'nın içindeki bir bölge burası. O yüzden bu adamların günümüzdeki en büyük başarıları artık insan haklarına, insana verdikleri sosyal devlet olarak değerlerdir. Mesela günümüzün Hollanda'sı ne yapıyor biliyor musunuz? Enerjilerinin %35'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Belçika'dan buraya gelirken yol boyu her yerde rüzgar panelleri, güneş enerjisi panelleri görüyorsunuz ki burada güneş olmamasına rağmen çok az bize nazaran. Bununla birlikte eğitim sisteminde de çok iyiler. Dünyadaki ücretsiz devletin desteklemiş olduğu burada çok iyi üniversiteler var ve bunu da başarmışlar. Bu konuda da çok iyiler. O yüzden aslında adamlar 17. yüzyıldan beri gelen sistemlerini 400 sene boyunca taşımayı başarmışlar ve günümüzün Hollanda'sı oluşmuş. Yani pek tabii ki bir Kore'deki, Japonya'daki insanların çalışkanlığı ve azmini burada çok söyleyemiyorum. Çünkü bunların temelleri sömürü. Yani o kolonyal döneminden gelen zenginlik. Latin Amerika'ya gittiğimde de mesela bunu size çok anlattım. Peru'da, Kolombiya'da, Arjantin'de, Brezilya'da. O coğrafya Afrika'da da keza hani Ruanda, Uganda, Kenya, Tanzanya'da da söylemiştim. Oradan gelen zenginlikler ve akabinde güçleşen, her geçen yıl güçlenen finansal sistemler. Onun kaymağını yiyorlar temelinde ve özellikle Belçika'da öyle bir ülke mesela. Ama hani başarı ve toplumsal sinerji anlamında hiçbir zaman Kore'de ya da Japonya'da anlattıklarımı buralarda anlatmayacağım. Anlatamam da zaten. Hani bir laf vardır ya, tarih aslında kazananların yazdırdığı hikayelerdir diye. Böyle ben dünyayı gezdikçe bu yorumlamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de bilmediğimiz bence tarih var. Onu Peru'dayken bana bir rehber anlatmıştı. İnternette yazanlarla gerçek arasındaki mesela. İnsan o zaman bazı şeyleri daha iyi en azından yargılayıp mukayese edebiliyor. Burası çok güzel bir mahalleydi. Artık buradan ayrılıyorum. Akşam da olmak üzere Red Light'a doğru yürüyorum. Buradaki köprülerin üzerinden geze geze dolaşmak keyifli ya. Hani burada ben çok böyle diyorum ya, tarihi bir şey yok, şunu görün bunu görün diyeceğim aşırı detay yok. 1-2 günlük yer. En keyiflisi zaten böyle köprülerin üzerinden geze geze mahalleleri keşfetmek. Ya bunun da tadı ayrı. Ve bak size bir şey göstereceğim. İşte bunu söylüyordum, görüyor musunuz? Bunların hepsi ev, otel vesaire, restoran
çok fazla görebiliyorsunuz. Ülkenin dört bir yanında benzer şekilde kanalların üstünde yaşıyorlar. Bak size hiçbir alışveriş merkezi gibi bir yer göstermedim. Gelmişken bir tanesini de göstereyim. Hollanda'da neler yiyorlar, içiyorlar, kaç para ödüyorlar. Bir fikriniz olsun en azından. Şu elmaların kilosu 6 euro. Burada her şey yarım kilo satılıyor. Şu portakallar 4 euro. Karpuzun küçücük bak tanesi 5 euro. Şurada erikler var. Kilosu 8 euro. Avrupa'nın neredeyse her yerinden muz ucuzdur. Bu 1 kiloymuş. 3 euro. Mesela bu İngiltere'de 1 pound falandı. Şurada küçücük marullar var. Paketleri 2,5 euro falan. Burada patatesler var. Paketi 3,50. Şurada 2 kilolukları var. 7. Yani 1 kilo patatesi 3,5 euroya falan alıyorlar burada. Burada deniz mahsulleri var. Kilosu 32 euro. Şurada paketlenmiş küçük somonlar var. 13 euro falan ama. Çok fark etti her şey. Aşağısı bedavaydı mesela. Hollanda'ya geldiğinizi anlıyorsunuz buradan bile. Abi makarnalar bile 3-4 euro oldu. Şurada gerçi daha kötüleri de var marka olarak. Hani bilinmediğimiz şeyler çoğu ama 2 euroya da alabiliyor musun bak normal. Şöyle kocaman cipsler var. 1,79'a alabiliyorsun. Burada da bak varmış deniz tuzlusu varmış. Hibisküslü mesela bu 2,39. Ya tabi bunların alım gücüne göre bunlar gayet uygun yani. Adam 4.000-5.000 euro maaş alan da vardır pek tabii ki. Ama 3-4 bin alıyorlar diye biliyorum en az. Kira dışında bakarsanız gayet onlar için bence ulaşılabilir. Bak burada hazır yemekler var. Şurada tavuklar varmış. Cordon Bleu 6 euro. Şurada etli bir şey var bak. Satay. Paketlenmiş direkt 4 euro. Şurada sigara böreğe benzeyen bir şey var. Börek diye geçiyor zaten bak. 4 euroya satıyorlar. Yani 4 euroya istersen de buradan bir şey alıp mikrodalgaya atıp karnını doyurabiliyorsun. Onun için 4 lira. Kanatlar var. Şöyle 14 euro. Butlar var 17,90. Bu kanatlar hatırlıyor musunuz? Birleşik Krallık İngiltere videomda ben size bunu göstermiştim. Ne kadar uygundu orada. 2 pound falandı. Şöyle steakler var. Kocaman. 30 eurodan aşağı yok abi. Burası bayağı pahalı bir yer. Baksana şu 49 euro. Biraz dry age formunda ama yine de Hollanda şartlarında bilmiyorum bana pahalı geldi. Normalde pahalı demem uygun derim. Birçok şeyde hani şaşırırım. Burada da tam tersi oldu. Norveç gibi yani burası da. Size az önce söylediğim bir sürü o markaların veganmış mesela bunlar. Peynirleri de var. Şöyle paketlenmişler var bak. 3 euro altında var. 3,89. Şurada var 3,89. Şöyle 50 gramlık paketlerde yapmışlar. Kilosu da pardon 150 grammış. 25 euroya geliyor. Yani şarap reyonunu da göstereyim. Hadi gelmişiz. 8 euroya, 10 euroya, 7,49'a. Markasına göre değişiyor. Alabiliyorsun ama o İtalya'daki, İspanya'daki 3'ler, 4'ler burada yok. Direkt arada çarpı 2, 3 oldu birçok şey. Vallahi size o kadar peynirleri, etleri gösterdim. Kendim acıktım. Şimdi Hollanda'nın bir mutfağı yok. Yani şu muhteşem yemeği var diyemiyorsun. Buraya kadar geldiğimde böyle biraz Google'ladım. Etrafta da yakında bir yer buldum. Hani şimdi et ülkesiyiz falan dedik ya gelmişken de bir et yiyeyim. Burada Arjantin steakhouse'ları çok ünlü ama ben birkaç kere denedim beğenmedim. Çok sert ve güzel değildi ki yani Arjantin normalde çok iyidir. Muhtemelen o kolonyal dönemde işte oradaki insanlarla bir etkileşim haline gelip oradan buraya gidip gelen insanlar restoranlar kurmuş ama asıl Arjantin restoranı onlar değil. O yüzden burada biraz araştırma yaptım. Güzel bir mekan var. Oraya şimdi gidiyorum. Mr. Meat diye. Hatta bak direkt karşımda. Bunun yorumları çok güzel. Gidenler de çok memnun kalmış. Bir de benden dinleyin bakalım. Şöyle menüyü kapıya koyuyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Neymiş fiyatları? Yani 30 euro civarında. Genel olarak. Burası Türklerinmiş. Yorumlara falan da baktım. Ya dedim ne kadar tanıdık geliyor ama gerçek anlamda çok güzel yorumlar yani yabancıların da yazdığı yorumlar var ve fiyatları da oldukça Hollanda, Amsterdam şartlarına göre uygun. Böyle başlangıçlar var işte carpaccio 16 euro. Tatlı istersen 7 euro. Şurada mesela lokum falan var bizim yaptıklarımızdan. 200 gram 36, 300 gram 49 euro. Antrikot var 300 gram 38 euro mesela. Yani gayet iyi. İçki fiyatları falan da uygun. Hatta şurada bir şarap listesi var. Yani 29 euroya bir şişe şarap içebiliyorsun. 29'dan başlıyor. Orta karar 35-40 euroya da
alabiliyorsun. Bakalım güzel çıkacak mı merak ediyorum. Beklentim yüksek. Fotoğraflar falan da bana sulu sulu görünüyordu. Şu gribimi yenecek bir enerjiyi almam lazım. Yanında patatesle ıspanak getirmiş. Karamelize etmiş böyle. Güzel de bir et var. Çok güzel kokuyor abi. Vallahi bayağı da sulu gibi. Buna da yani çok gayet normal bir para vereceğim Amsterdam şartlarında. Umarım güzeldir ya. Vallahi iyi yemek yemeyi çok seviyorum. Verdiğim para helal hoş olsun ama beklentim yüksek bakalım. Az önce annem de tarhana yapmış. Oğlum gel biz sana bakardık diyorlar. Şöyle bir istimalla çok güzel görünüyor. Daha bakarken heyecanlandım. Acaba et olmasa ne yerdik ya? Şöyle bir şey geldi. Beğendim. Meşhur Hollanda patatesi. Bunda da şöyle ıspanak geldi. Güzel. Genel 10 üzerinden 7 veririm. Beklentilerimin 5-6 idi üzerinde. Güzel bir yemek yedim. Şimdi kendimi artık Red Light'a doğru atıyorum. Red Light zamanındaki bu ticaret kentinin, denizcilik kentinin aslında denizcilerin gelip eğlendiği, fuhuşa battığı, birçok şeyin serbest olduğu yer olarak kurulmuş. Sonra bakmışlar ki biz bu turizmden de para kazanabiliriz. Burayı bir merkez haline dönüştürebiliriz. Özellikle hemen kentin merkezine de bir tane kilise kurmuşlar. Demişler ki siz gittiğiniz yerlerde çok kirleniyorsunuz. Gelin günahlarınızdan arının. Arındırmak için bu kilisenin etrafına kurdukları kenti bir nevi fuhuş yuvasına çevirmişler. Günümüzde de her şeyin serbest olduğu yer olarak biliniyor. Hatta buranın Hollanda'nın Amsterdam kentinin şu anda en çok turist çeken bölgesi. Ve tam kalbinde yer alıyor. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Artık akşam oldu. Size akşam Hollanda'nın diğer yüzünü göstereceğim. Hadi bakalım yürüyelim. İşte günümüzde bu dükkanlarda bakın Magic Mushroom, sihirli mantar dedikleri aslında bir nevi uyuşturucu gibi düşünebilirsiniz. Bunları satıyorlar. Ve bunların hepsi legal biliyor musunuz? Marihuana'nın her türlüsünü de satıyorlar. Devlet bunu kabullenmiş. Özellikle bunu turizm için dahi pazarlıyorlar. Ve bu bölgenin hemen hemen hepsinde, her sokakta bunu görüp bir şekilde dükkanlarda denk gelebileceğiniz noktaları karşılaşıyorsunuz. Yani bu coğrafyada da böyle şeyler oldukça serbest. Yani bilmiyorum izlerken ne düşünüyorsunuz ama buralarda da insanların yaşamlarının bir parçası bu olmuş ki araştırmalara göre Hollandalılar bunu kullanmıyor biliyor musunuz? %75'ini buraya gelen turistler kullanıyor. Ya bazen şeyi düşünüyorum. Bu benzer rahatlık mesela bizde olsa ya da bir Orta Doğu ülkesinde olsa, bir başka ülkede neler olurdu? Burayı yakarlardı muhtemelen ya. Biz daha alkolle mücadele edemiyoruz. Bir de hafif uyuşturucu dedikleri şeyi kullansak çok daha kötü olurdu diye tahmin ediyorum. Burada işte bu eğitimi vermişler ve insanlar ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Şurada bir tane İstanbul restoran var, Türk restoranı. Ve Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'nın her yerinde Türk restoranlarını zaten görebiliyoruz. Burada da onların birçok örneğini denk gelebilirsiniz. Acıktığınızda en kötü kendinizi bir Türk restoranına atabilirsiniz. Bir çorba olsun, bir lahmacun olsun bulabiliyorsunuz. Bir yanda böyle ailesiyle takılan insanlar, öbür yanda diğer sigaralardan içip kokusunun böyle sokaklarda harmanlandığı bir yer burası. Her şey çok iç içe. Size gösteremediğim öyle detaylar var ki ne shoplar yani dükkanlar var. Yani onu size gösteremem. Ama emin olduğum bir şey var ki bu videoyu ailelerinizle, çocuklarınızla izlemeyin. Gerek yok. Hani ben bunu size buradaki gezi rehberini yapmak ve insanların yaşamlarından, şehirlerinden bir kesit göstermek için yapıyorum. Yoksa ben de bayılmıyorum yani bunları size göstermeye. İnsanların hayatları buralarda böyle. Artık tam kalbine geldim. Bu sokağın arka tarafında Red Light dedikleri bölge başlayacak birazdan. Çoğu yeri net bir şekilde çekemeyeceğim. Çekim yasağı var, güvenlikler var. Ama en azından bölgeyi size aktarmaya çalışırım. Şurası önceden ünlü bir mekandı ama şimdi bir restorana dönmüş. Öyle hatırlıyorum. Bütün bu sokaklarda trafiğe kapalı. Bir de burada her yerde kasinolar da serbest. Küçük bir
dükkanlar zinciri gibi düşünebilirsiniz. Her yerde oyun oynayabiliyorsunuz ama küçük, daha böyle Las Vegas'taki, Macao'daki gibi ya da diğer hani bizim Kıbrıs'taki gibi yerler değil. Daha minimal. Bunu da serbest bırakmışlar. İsterseniz gelip oyun oynayabiliyorsunuz. Bu mekanların hepsini Amsterdam'da görebiliyorsunuz. Bir pazarlama şekli. I am Amsterdam adında böyle dükkanlar kuruyorlar ve Amsterdam'a özgü ürünleri, hediyelik eşyaları bu dükkanda satıyorlar. Tişörtler var, kıyafetler var, magnetler var, bardaklar var. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz ama tabii birazcık daha pazarlama harikası olduğu için fiyatları daha pahalı oluyor. Her yer ışıl ışıl ama. Eskisi kadar yoğunluk gördüğümü söyleyemem bu arada. Eskiden sanki hani benim geldiğim dönemden de kaynaklı olabilir. Bir tık daha sakin görünüyor. Burası da tam kalbi işte. Buralar mesela bak, sabah size gösterdiğim yerlere nazaran daha kaotik, daha karmaşık ve hani dedim ya bir tane kiliseleri var, kentin merkezine kurmuşlar. O da burası işte. Bu kiliseyi de şehrin merkezine koyuyorlar ki buraya gelip günahkar olan o dönemin insanları arınıp ondan sonra şehir yaşamına karışıyorlarmış. İşte burası, şu gördüğünüz bütün perdeli yerler, kırmızı binalar, aklınıza gelebilecek canlı olarak o tam olarak söyleyemeyeceğim tiyatrolardan tutun da bütün böyle genel anlamda fuhuşun, uyuşturucunun vesaire ne isterseniz dansların döndüğü yer. Yani bu kadar her şeyin rahat bir şekilde döndüğü başka bir yer ben hatırlamıyorum Avrupa'da. Çünkü hani benzerini birçok Berlin'de şurada burada görebiliyorsun ama buradaki olayda daha çok insanlar artık bunu kabullenmiş ve kent güvenlik önleminde bunu bilerek yaşamayı öğrenmiş ve öğretmiş. O yüzden yani düşünsenize, her şey serbest ama hiçbir kaos, düzensizlik, kavga, dövüş göremiyorsunuz. Gayet herkes edepli bir şekilde ne halt edecekse, tabiri caizse onu yaşayabiliyor. Hatta ailecek falan gelip burada yürüyüş yapıp dolaşan insanlar var, o derece yani. Bak şu sokak mesela tam artık her şeyin döndüğü yer ama yasak. Gidip çekemem. Yakalayacaklar, durduk yere ülkeden kovulacağım. Gerek yok. Şöyle ben size kanalı göstereyim. Siz mesajı almış olun. Ya o kadar ilginç bir yer ki bakın, şurası kilise. O dedim ya, ana kiliselerin olduğu yer. Burada fuhuş dönüyor. Hemen bir sokak bile değil yani, 2 bina yanında da restoranda, kafede oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hatta bazı Türk aileleri duyuyorum, tamam, böyle konuşuyorlar. Ay diyor, kız gördün mü ya onu diyor. Böyle yani buralar. Yapacak bir şey yok. Çanlar Red Light District için çalıyor. Bak burası da kanalın diğer tarafındaki Red Light'in bir parçası. Buradaki camların önüne kızlar çıkıyor. Kendi bedenlerini gösteriyorlar. Ve içeriye girip şeyler oluyor. Olaylar oluyor. Ne derseniz artık. Ve buradaki dükkanlar çok fahiş fiyatlarda kiralanıyor. Ama dikkatimi çeken birçok dükkanın, birçok odanın önünde kiralık tabelası gördüm. Demek ki eskisi kadar turizm yok. İşte Arkham Kilise, arada sadece küçücük bir 5-10 metrelik bir yol var ve hemen karşısında barlar ve hemen yanında dönen fuhuş. Çok ilginç bir yer. Gerçekten. Şimdi şuraya bara oturdum. Çok yağmur yağıyor. Bir tane bira söyledim. 9 euro falan ödüyorsun yaklaşık olarak. Burada aşırı pahalı oluyor. Merkeze geldiğinizde fiyatlar bildiğiniz afaki rakamlar. Her şeyin döndüğü yer burası. Tek tek gidip de göstermeyeceğim. Merakınız varsa bir gün gelince bakarsınız. Tiyatroları var, para atılıp izle. Ya ilginç şeyler var. Ben öyle bir adam değilim. O yüzden hiç ilgimi de çekmiyor böyle şeyleri, gidip göstermek de istemiyorum. Dünyanın dört bir yanında farklı şeyler de gösterdim ama bu onlardan birisi değil. Artık tam anlamıyla gece oldu. Kalabalığa bakar mısınız? Bak şu sokaklarda kırmızı yerler var ya, onları size çekemem çünkü hapse girmek istemiyorum. Tabiri caizse buradan sonrası artık tam anlamıyla gece hayatının döndüğü yerler. Bak şu Casa Rossa'larda tamamen tiyatroların döndüğü yerler. Ben bunları size göstermeyeceğim pek, tabii ki yasak çünkü. Böyle yürüyorum şu anda.
edepli bir şekilde dolaşa dolaşa gidiyorum. Çok ilginç yerler. Yani bir şey diyemiyorum. Yorumu siz yapın. Yani Tayland'da falan da size çok şey gösterdim ama buradaki her şey çok farklı. Yani Avrupa'nın göbeğinde hala para için üzücü. İşte kadınlar bu kabinlerin hepsini kiralıyorlar ve para kazanmaya çalışıyorlar. Buradaki bütün düzen bundan ibaret. Anlayacağınız benden bu kadar. Artık otelime gidip uyuyacağım. Size Amsterdam'ın iki yüzünü gösterdim. Bir tanesi keyifle dolaşabileceğiniz mahallelerdi. Bir diğeri de böyle yüzüydü. Red Light District gibi. Gelirsiniz, kendiniz kararınızı verirsiniz. Beni hiç ilgilendirmez. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Şimdi gidip artık uyuyacağım. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Açıklamaya hepsini yine bırakırım. Oradan bakarsınız, ona göre planınızı yaparsınız. Konaklayacağınız yerler, gezi rehberlerim, bu gördüğüm yerlerin özetini açıklamadan bulabilirsiniz. Hadi bakalım, dünya turumun Avrupa turunda sonraki durakta görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.